Herkese selam. Edirne turumuz işte böyle başladı. Bu sefer başlangıç biraz farklı oldu, grup ikiye ayrılmıştı. 6 motor bir önceki feribotla geçti, ben ve Haluk ise işlerimizden dolayı bir sonraki feribota kaldık. O yüzden turun ilk kısmı biraz daha sakin geçti. Bu turda Yalova'dan çıkıp Edirne'ye, oradan Uçmakdere'ye, daha sonra Çanakkale ve Balıkesir'e geçip tekrar Yalova'ya döndük. Feribota girdikten sonra biraz nefes alma fırsatı oldu. Deniz, dalgalar, etrafı izlediğimiz kısa bir bölüm geçti. Daha yolun başındaydık ama gezi havası yavaş yavaş oturmaya başlamıştı. Feribottan indikten sonra İstanbul trafiğine doğru sürmeye başladık. Bir süre yoğunluğun içinde ilerledik. Şehirden çıkıp uzun yola bağlanana kadar yolun en sabır isteyen kısmı da burasıydı. Sıkışık trafikte bir süre daha böyle ilerledik. Çok keyifli kısmı değildi belki ama yolun bir parçası da buydu. Bir an önce şehirden çıkıp rahatlamak istiyorduk. Otoban öncesi kısa bir benzin molası verdik. Sonra tekrar yola çıktık. Tam o sırada karşı şeritten gelen bir araç vardı. Açıkçası o kısım da can sıkıcıydı. Otoban temposuna geçince iş biraz daha ciddileşti. Hava bayağı rüzgarlıydı çünkü. Bazı anlarda gelen sert rüzgar motoru şeridin içinde bile zor tutturuyordu. O yüzden bir yandan ilerliyor, bir yandan da sürekli tetikte kalıyorduk. Bir süre sonra Edirne'ye vardık. Şehrin merkezindeki daha önce ayarladığımız otele geçtik. Burası eski bir kervansaraydı. Açıkçası bir gün motosikletle kervansarayın içine gireceğim hiç aklıma gelmezdi. İçeride de bizden önce gelen dostlarımızla buluştuk. Konakladığımız yer de ayrı güzeldi. Rüstem Paşa Kervansarayı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış bir yapı. Böyle avlulu han planıyla inşa edilmiş güzel bir yer. Osmanlı döneminden kalan çok özel bir yapı. Daha sonra restore edilmiş, hatta bu restorasyon ödül falan da almış. Ya böyle bir yerde kalmak ayrı bir tecrübeydi, güzeldi hakikaten. Otelde üstümüzü değiştirip kendimizi tekrar dışarı attık. Tarihi Ali Paşa Çarşısı'ndan geçip ciğer yemek için Kemal Usta isimli bir lokantaya gittik. Ya Edirne'ye kadar gelmişken ciğer yemeden dönmek de olmazdı zaten. Evet Anıl, beğendin mi? Çok beğendik. Gerçekten herkese tavsiye ediyoruz. Kemal Usta. Bursa'daki ciğerci Şaban'a benziyor. Evet benziyor ama bir tık farklı. Güzel.
Çok beğendim. Yemekten sonra bu kez Selimiye Camii'ne geçtik. Edirne'ye gelip de burayı görmeden dönmek zaten olmazdı. Burası sadece Edirne'nin değil, aslında bütün Türkiye'nin en özel yapılarından biri. Selimiye Camii Sultan II. Selim adına yaptırılmış. Mimar Sinan da burası ustalık eserim diyor. Zaten yapıya bakınca bunun nedenini az çok anlıyorsun. Her şey o kadar dengeli, o kadar yerli yerinde ki insan sadece bakıp kalıyor. Caminin yapımı 16. yüzyılda tamamlanmış. Aradan onca zaman geçmiş olmasına rağmen hala aynı ihtişamla ayakta duruyor. Dört minaresi, kocaman kubbesi ve o genel görüntüsüyle daha uzaktan bile kendini hemen belli ediyor. Yaklaştıkça da etkisi zaten daha da artıyor. Selimiye'nin en dikkat çeken taraflarından biri o büyük merkezi kubbe. O döneme göre gerçekten inanılmaz bir mühendislik işi. İçeri girince de bunu daha iyi hissediyorsun. Sadece büyüklüğü değil, içerideki ferahlık da insanı etkiliyor. Işık kullanımı, sütunların yerleşimi, genel denge, her şey gerçekten ince ince düşünülmüş. Bir yandan da şunu düşünmeden edemiyorsun, o dönemin imkanlarıyla böyle bir yapıyı ortaya çıkarmak gerçekten başka bir seviye. Bu yüzden Selimiye'nin sadece bir cami değil, aynı zamanda çok büyük bir mimarlık mirası olduğunu kabul etmek gerekiyor. Edirne'nin silüetine bakınca da zaten ilk göze çarpan yerlerden biri burası oluyor. Şehrin tam kalbinde ama bir yandan da bütün şehre hakim gibi duruyor. Biz de burada biraz yavaşlayıp hem yapıyı gezdik hem o atmosferi hissetmeye çalıştık. Bazen bazı yerler gerçekten fotoğraftan ya da videodan daha fazlasını hissettiriyor. Selimiye de onlardan biri. Ertesi gün kahvaltının ardından otelden çıkış yaptık. Yola devam etmeden önce de kısa bir mola verip Edirne'nin tarihi noktalarından birine uğradık. Gazi Mihal Camii'nin hemen yanında Tunca Nehri üzerine kurulu Gazi Mihal Köprüsü'ne çıktık. Burası Edirne'nin en eski köprülerinden biri olarak biliniyor. Biz de burada biraz durup etrafa baktık ve birkaç hatıra fotoğrafı aldık. Güne başlamadan önce böyle kısa ama güzel bir mola vermek de ayrı iyi geldi. Köprüden ayrıldıktan sonra Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'ne geçtik. Burası Edirne'de en çok merak ettiğim yerlerden biriydi. Daha içeri girer girmez insan bulunduğu yerin sıradan bir yapı olmadığını anlıyor. Bu külliye Osmanlı döneminde sadece ibadet ya da eğitim alanı olarak değil, aynı zamanda bir sağlık merkezi olarak da kullanılmış. Yani burası yüzyıllar önce insanların tedavi gördüğü, hekimlerin yetiştiği ve sağlıkla ilgili pek çok çalışmanın yapıldığı önemli bir yer. Bugün müze olarak geziliyor ama o eski ruhu hala hissediliyor. En dikkat çeken yerlerden biri de Darüşşifa bölümü. Burası o dönem için oldukça ileri sayılabilecek bir anlayışla kurulmuş. Sadece fiziksel hastalıklarla değil, ruhsal rahatsızlıklarla da ilgilenilmiş. O dönemde insanları iyileştirmek için ilaçların yanında su sesi, müzik ve huzurlu bir ortamdan da faydalanılmış. Bugün bile düşününce gerçekten etkileyici geliyor. Aradan bunca zaman geçmiş ama bakınca insan şunu düşünüyor: bazı şeyleri biz yeni öğrenmişiz, onlar çok önce düşünmüş. İçeride dolaşırken bunu daha iyi anlıyorsun. Odalar, avlular, taş yapı, o sakin atmosfer, hepsi insanı biraz yavaşlatıyor. Bir yandan müze gibi geziyorsun ama bir yandan da geçmişte burada nasıl bir hayat olduğunu hayal etmeye başlıyorsun. Kimler geldi, kimler burada tedavi gördü, kimler bu avludan geçti. Bunları düşünmeden gezmek pek mümkün olmuyor. Müzenin en güzel taraflarından biri de sana sadece bir bina göstermemesi. Aynı zamanda dönemin sağlık anlayışını da anlatıyor. O yıllarda hekimlik nasıl yapılıyordu, öğrenciler nasıl yetiştiriliyordu, hastalara nasıl yaklaşılıyordu. Bütün bunları adım adım görüyorsun. Bu yüzden burası sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda çok güçlü bir kültür mirası gibi de duruyor. Bir de bulunduğu konum çok güzel.
külliyenin genel yapısı zaten başlı başına etkileyici. Geniş alanı, taş işçiliği ve o düzenli mimarisiyle insanı içine çekiyor. Her köşesinde ayrı bir detay var. Kamerayla gezerken bile insan nereye bakacağını şaşırıyor. Açıkçası burada geçirdiğimiz süre boyunca sadece gezmiş gibi hissetmedik. Biraz geçmişe gitmiş gibi olduk. Edirne'nin sadece camileriyle, köprüleriyle ya da çarşısıyla değil, böyle yerleriyle de ne kadar zengin bir şehir olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bazen bazı yerler vardır, çok büyük bir şey yapmaz ama sende iz bırakır. Burası bence tam olarak öyle bir yerdi. Sessizliğiyle, hikayesiyle ve taşıdığı anlamla insanın aklında kalan yerlerden biri oldu. Müzeden çıktıktan sonra bu kez Lozan Anıtı'nı görmeye gittik. Burası Lozan Anlaşması'nın anısına Karaağaç'ta yapılmış çok anlamlı bir yer. Anıtın 3 sütunu da farklı anlamlar taşıyor. Anadolu'yu, Trakya'yı ve Karaağaç ismi geliyor. Hemen yanında da Karaağaç tren istasyonu var. Burası 2. Abdülhamit döneminde inşa edilmiş tarihi bir gar binası. Bugün aktif bir istasyon değil ama mimarisiyle hala o eski havayı çok net hissettiriyor. Şu anda da Trakya Üniversitesi tarafından kullanılıyor. Biraz etrafı gezdikten sonra aynı bölgede bulunan Tahtalı Kahve'de kısa bir çay molası verdik. Burası da Karaağaç'ın o sakin ve nostaljik havasına çok yakışan yerlerden biri. Tarihi dokunun içinde kısa bir mola vermek de gerçekten iyi geldi. Ardından yolumuza Meriç Köprüsü'nden geçerek devam etmek istedik ama bizim gideceğimiz yönde yol kapalıydı. Bu da bizim bir şanssızlığımız oldu. Biz de orada kısa bir mola verip birkaç hatıra fotoğrafı aldık. Sonrasında da fazla oyalanmadan başka bir yoldan devam ettik. Edirne'den çıktıktan sonra yolumuza Tekirdağ yönünde devam ettik. Bir süre böyle sürdük. Yol sakindi, tempo da yerindeydi. Zaten bu işin en güzel taraflarından biri de bazen sadece sürmek oluyor. Tekirdağ vardığımızda da kısa bir yemek molası verdik. İki kardeşlere oturduk. Buraya gelmişken Tekirdağ köftesi yemeden geçmek istemedik. Onu da söyleyeyim, köfteyi gerçekten beğendik. Yemeğin ardından bu kez Uçmakdere tarafına doğru sürmeye başladık. Burası motor kullananların özellikle sevdiği yerlerden biri. Virajlarıyla, manzarasıyla ve yolun akışıyla gerçekten ayrı bir havası var. Uçmakdere, Tekirdağ, Şarköy ilçesine bağlı eski bir yerleşim. Ganos Dağları'nın eteklerinde Marmara Denizi'ne karşı kurulmuş bir yer. Bir taraf dağ, bir taraf deniz. Virajı döndükçe manzara değişiyor. İlerledikçe insanın sürüşten aldığı keyif de artıyor. Burası yıllardır özellikle motosiklet kullananların uğrak yerlerinden biri olmuş bir yer zaten. Çünkü yol hem akıcı hem de manzara olarak gerçekten doyurucu. Tabi işin keyifli tarafı kadar dikkat isteyen bir tarafı da var. Virajlı yolda acele etmeden, ritmi bozmadan gitmek gerekiyor. Ama düzgün bir tempoyla sürdüğünde burası insanın tekrar gelmek isteyeceği yerlerden biri oluyor. Bir süre böyle devam ettikten sonra Manzara Marmara'da mola verdik. İsmi zaten her şeyi anlatıyor. Karşında deniz, aşağıda kıyı, arkada tepeler. O noktada insan ister istemez biraz yavaşlıyor. Motoru bırakıp sadece etrafa bakmak bile yetiyor. Bizim için de o günün en keyifli bölümlerinden biri burasıydı. Yol güzeldi, manzara güzeldi, mola da tam zamanında geldi. Bir süre burada oyalanıp manzaranın tadını çıkardıktan sonra tekrar motorların başına geçtik.
Artık rotamız Çanakkale'ydi çünkü gece Çanakkale'de kalmayı planlamıştık daha önceden. Bir süre doğanın içinden sakin ve keyifli yollardan devam ettik. Daha sonra otobana bağlanıp devam ettikten sonra bu kez 1915 Çanakkale Köprüsü'ne doğru yaklaştık. Köprüye yaklaşırken bile o büyüklüğü uzaktan hissediliyor. Üstünden geçerken de insan ister istemez etrafına bir kez daha bakıyor. Hem yolun parçası olmak hem de böyle bir yapının üstünden geçmek gerçekten güzel bir histi. Köprüyü geçtikten sonra artık Çanakkale tarafına iyice yaklaşmıştık. Günün yorgunluğu vardı ama vardığımızı bilmek de ayrı iyi geliyor. Bir süre daha sürdükten sonra otele ulaştık. Böylece günün bir başka bölümü daha tamamlanmış oldu. Akşam da kısa bir yürüyüş için Çanakkale merkeze indik. Biraz sahilde dolaştık, biraz da boğaz havası aldık. Günün büyük kısmı yolda geçmişti, o yüzden böyle kısa bir yürüyüş iyi geldi. Bir yandan etrafa baktık, bir yandan da günün yorgunluğunu üstümüzden atmaya çalıştık. Bazen motorun üstünde geçen uzun saatlerden sonra böyle sakin anlar daha da değerli olabiliyor. Çanakkale'nin o akşam havası da gerçekten keyifliydi. Kısa sürdü belki ama güzel bir akşam molası oldu. Ertesi gün otelden çıkış yaptıktan sonra bu kez rotamızı Balıkesir tarafına çevirdik. Mümkün olduğunca ana yolu bırakıp doğanın içinden giden manzaralı yolları tercih etmeye çalıştık. Zaten yolun kendisi de en az gideceğin yer kadar keyif vermeli diye düşünüyoruz zaten. Bu bölümde de tam olarak öyle oldu. Bir sürü ağaçların arasından, sakin yollardan ve manzarası güzel yerlerden geçerek devam ettik. Bazen yol daraldı, bazen biraz açıldı ama genel olarak sürmesi keyifli bir akış vardı. Bir yandan yolun tadını çıkarıyor, bir yandan da etrafı izliyorduk. Uzun yolda böyle bölümler zaten ayrı güzel oluyor. Trafik azalıyor, tempo yerine oturuyor, insan da iyice yolun içine giriyor. Kafanda başka bir şey kalmıyor. Sadece önündeki yol, motorun sesi ve etraftaki görüntü oluyor. Bu en iyisi. Balıkesir yönüne ilerlerken bizim için günün en keyifli kısımlarından biri de bu yol bölümüydü işte. Çünkü sadece acele etmeden bulunduğumuz yerin tadını çıkara ilerliyorduk. Bir yandan da iyi ki bu yolu seçmişiz dediğimiz anlar oluyordu. Bazen yolculuklarda en çok akılda kalan yerler planlanan duraklar değil, iki durak arasındaki bu güzel yollar oluyor. Bizim için de o gün biraz öyle geçti. Balıkesir'e doğru ilerlerken yolun tadını çıkararak devam ettik. Uzunca bir yolun ardından Balıkesir merkeze ulaştık. Zanospaşa Camii'nin hemen yanında kısa bir mola verdik. Biraz soluklandık, ufak tefek ihtiyaçlarımızı aldık. Balıkesir merkez de ilk anda bize gayet güzel ve düzenli göründü. Kısa süre kalmış olsak da şehrin havası bize iyi geldi.
Daha sonra bizim de davetli olduğumuz Balıkesir Motosiklet Festivali'ne geçtik. Burası beklediğimizden de kalabalıktı. Farklı yerlerden gelen çok sayıda motosikletli vardı. Ortam da gayet hareketli ve keyifliydi. Kısa sürede festival havasına biz de girmiş olduk. Festivalden çıkarken park eden araçlar yüzünden biraz zorlandık. Dar alana çıkış yapmak çok kolay olmadı. Ama sonunda oradan çıkmayı başardık. Artık dönüş vakti gelmişti. Rotamızı yeniden Yalova'ya çevirdik. Yalova'ya varmadan önce yemek için bir mola daha verdik. Bu kez Köfteci Yusuf'ta oturup bir şeyler yedik. Uzun yolun sonunda böyle kısa bir yemek molası da iyi geldi. Biraz dinlenip karnımızı doyurduktan sonra son bölüm için tekrar yola çıktık. Evet, böylece bu turun da sonuna geldik. Toplamda yaklaşık 1000 kilometrelik güzel bir rota oldu. Yalova'dan çıkıp Edirne, Uçmakdere, Çanakkale ve Balıkesir derken yine dolu dolu bir hafta sonu geçirdik. Yolda bazen trafik vardı, bazen rüzgar vardı, bazen de yorulduğumuz anlar oldu ama işin sonunda geriye dönüp bakınca hepsine değdiğini rahatça söyleyebilirim. Güzel yollar, güzel manzaralar ve güzel anılarla tamamladığımız bir tur oldu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Beğendiyseniz videoya destek olmayı unutmayın. Bir sonraki yolda görüşmek üzere.